Evet, açık lise öğrencilerine merhaba. Şimdi matematik dersini işlemeye devam ediyorum, üssü ifadelere. Şimdi bir önceki videomda üssü ifadeleri başlangıç yapmıştım ve onunla alakalı da ödevler verdim. Şimdi o ödevleri çözelim, ondan sonra da konuya devam edelim. Şimdi ufak bir hatırlatmalar yapıyorum. Üssü ifadeler neydi? Hızlıca bir geçeceğim. Yani bir önceki videomda anlattığım şeyleri hızlıca bir anlatıyorum. Şimdi a üzeri n şeklindeki ifade neyi gösteriyordu bize? A'nın n tane şeklinde n tane tekrar edilen biçiminde çarpım şeklinde gösterilmesiydi. A çarpı yani kaç tane tekrar ediyorum? N tane. Bunu nasıl yazıyorum? A üzeri n şeklinde. N burada kuvvet ve diğer bir anlamıyla üs. A'ya da ne diyorduk? Taban. Özellikle dikkat etmemiz gereken eksili kuvvetlerde ne yapıyoruz? Eksilileri unutmuyoruz. Eksili kuvvetlerde eksiyi artıya çevirmek aslında yer değiştirme demek. Yani paydanın yerini değiştirdiğim zaman bu kuvvet neye dönüşüyordu? Artıya dönüşüyordu. Örneğin 2 üzeri eksi 1. Bunun paydada gizli bir birim var. Pay ve paydayı yer değiştirdiğim zaman 1 bölü 2 yazdığım zaman bu eksi 1 neye dönüşüyor aslında? Artı 1'e dönüşmüş oluyor. Yani 1 bölü 2 demek oluyor. Ama tabii bunu 3 üzeri eksi 2 örneğin bunu 1 bölü 3 üzeri artı 2 de yazabilirim. Ya da şunu şöyle 1 bölü 3'ün artı ikinci kuvveti de diyebilirim. Yani 1 bölü 9. Bu an iki türlü de gösterebiliriz. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'e eşitti. Sıfır dışında tabii ki. Sıfırın sıfır dışındaki bütün kuvvetleri de sıfırdı. Bunları anlatmıştım. Sonra soru çözmeye başlamıştık ve şunu ödev vermiştim. Şimdi bunu hemen çözüyorum. 2 üzeri eksi 2. Başlayalım şimdi. Eksiyi nasıl artıya çeviriyoruz? Bir daha söyleyelim. Şunun altına gizli bir birim var. Yani aslında çarpmaya göre tersini alıyorum. Yani ben bunların yerini değiştirirsem ne oluyor bu? 1 bölü 2 oluyor ve bu artı 2'ye dönüşmüş oluyor. 1 bölü 2'yi 2 kere yan yana çarparsam 1 bölü 4 olur bu. Şimdi buna bakalım. Eksi 1'i artıya çevirmek için ne yapıyorum? Payla paydanın yerlerini değiştiriyorum. Burası 3 oluyor. 3 bölü 1 yani. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1 demiştik ama parantezlere dikkat edelim. Yani burada eksili bir sayı sormadığım için burada sıkıntı yok. 7'nin sıfırıncı kuvveti 1'e eşit. Eksi 5'in karesi 2 tane eksi 5 çarparsak 25 yapar. Eksi 3'ün kübü ne yapar? 3 tane eksi 3'ü çarpıyoruz bakın. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. Eksi 27. Ama burada da eksi var. Onu unutmayalım. Şöyle yani. Yani burası 3, 1, 4. 25 daha 29. Eksi ile eksinin çarpımı artı 27. Bir de burada artı 1 bölü 4'üm var. Yani buradan şöyle 1 bölü 4 artı 9, 7, 16, 1, 2, 2, 4, 1 de elde 5. Sonra zaten payda işlemi. Şunun altına 1 koyup 4 ile genişletip payda işleyerek çözüyoruz. Şimdilik üslü sayılar kısmını oturtturalım kafamızda. Sonra toplama çıkarma yapmıştık. Toplamaları nasıl yapıyorduk? Aynı ifadeler olması gerekiyordu. Taban ve kuvvet. Ortak parantezi alıyorduk. Örneğin 2 çarpı 3 üzeri 10 ile 5 çarpı 3 üzeri 10 toplarsak ne yapar? 3 üzeri 10 parantezini alırsak 2 artı 5 7 tane 3 üzeri 10 yapar. Bunları detaylı bir önceki videomda anlatmıştım. Ve bunlarla ilgili de ödev vermiştim. Şimdi ödevi yapınca tekrar etmiş oluruz konuyu da. Şimdi 2 üzeri 5'ler ortak. O zaman ben 2 üzeri 5 ortak parantezini alıyorum. Burada 6 var. 6 artı 7 eksi 8. Kaç yapıyor? 7, 6 daha 13. 13 eksi 8 5 mi yapıyor? 2 üzeri 5 çarpı 5. Burada 3 üzeri 10'larım ortak. 3 üzeri 10 ortak parantezini alıyorum. 0,2 artı 0,5. Virgüller nasıl toplanır? Virgüller alt alta gelecek şekilde toplanır. Şöyle. O da 3 üzeri 10 çarpı 0,7. Bakıyorum burada 11 üzeri 4'ler ortak. Eksi 6 artı 5 artı 9. Kaç yaptı burası? Eksi 6 artı 5 eksi 1 9 8. 11 üzeri 4 çarpı 8. Buraya bakalım. Burada şunu unutmuyoruz. Burada gizli bir birim var. Bunu unutmuyoruz. 10 üzeri 2 yani aslında burada da var ama burada 9 ile çarptığım için etkilenmiyor. 9 çarpı 1 9 demek. Çünkü burada genelde ortak parantezi aldığınız zaman oradaki o 1'i unutuyorsunuz. Ve bundan dolayı da sonuç yanlış çıkıyor. 10 üzeri 2 parantezini aldım. Burada 3 kaldı.
Eksi burada 1. 1'i unutmuyoruz. Artı 7. Yani 3'ten 1 çıktı 2. 7 ile topladım 9. Aslında bunu şöyle de düşünebiliriz. 3 tane 10 üzeri 2'den bir tane 10 üzeri 2'yi çıkardım. Geri kaldı 2 tane 10 üzeri 2. Üstüne de 7 taneyi ekledim. Kaç tane oldu? 9 tane 10 üzeri 2 oldu. Burayı yine 7 üzeri 4 parantezine alırsam A artı B eksi C. Bakın 10 üzeri 6'lar ortak. 10 üzeri 6 ortak parantezine aldım. 0.1 eksi 0.3. Büyüğün işaretini yazıyoruz. Ters işaretlerde çıkarma yapıyorduk ve büyüğün işaretini yazıyoruz. 0.3'ten 0.1'i çıkardık. Eksi 0.2 çarpı 10 üzeri 6. Evet, şimdi dersi tekrar etmiş oldum bir önceki videoyu. Şimdi artık yeni konuya başlayabiliriz. Hemen yeni konudaki üslü ifadelerden, yani şöyle üslü ifadelerde çarpma ve bölme işlemleri yapalım bu ders. Şimdi çarpma işlemleri nasıl yapıyoruz? Bölme işlemleri nasıl yapıyoruz? Öncelikle şimdi anlatacağım konuda tabanlar aynı ise bu işlemleri uygulayabiliriz. Taban dediğimiz neydi? Şu a üzeri n'deki a'ya biz ne diyoruz? Taban. Şimdi tabanlarım aynıysa ne yapabilirim? Nasıl yapabilirim? Çarpma işleminde tabanlar aynıysa üstler toplanır. Yani 10 ile, bakın tabanlar aynı. 2 üzeri 10 artı 11. Buradan cevap 2 üzeri 21 gelir. Yani not olarak da yazabiliriz. Tabanlar aynı ise aynı, tabanlar aynı, üstler toplanır. Bunu ne zaman yapıyoruz? Çarpma işleminde. Bakıyorum şimdi. Eksi 6'larım tabanlar yani aynı. O zaman üstleri topluyorum. 2, 3 daha 5, 5, 5 daha 10. Eksi 6 üzeri 10. Tabi 10 burada çift kuvvet olduğu için eksiyi artı yapıyor aslında. Yani ben bunu 6 üzeri 10 olarak da yazabilirim parantezi kaldırıp. Tabanlar aynı, üstler toplanır. 6'dan 6 eksi 10. Şimdi bunu tekrar edelim. Şimdi işlem nasıl yapılıyor? Küçükten büyüğü çıkartıyoruz. Yani ters işaretli, 6'nın işareti artı, 10'un işareti eksi olduğu için zıt işaretlerde çıkarma işlemi yapıyorum. Büyüğün işaretini yazıyorum. 10'dan 6 çıktı 4, eksi 4. Tabanlar aynı, üstler toplanır. 1 bölü 2 üzeri eksi 2 ile eksi 3'ü topladım. Eksi 2, eksi 3 daha ne yapar? Eksi 5 yapar. Yani bunu şöyle de devam ettirelim. Hem de tekrar etmiş oluruz. Payla paydanın yerlerini değiştirdiğim zaman bu eksi artıya dönüşüyor. Yani 2 bölü 1 üzeri artı 5. Yani aslında bu 2 üzeri 5 demek. Yine aynı şekilde tabanlarım aynı. Üstleri topluyorum. Şimdi bölme işlemindeyiz. Bölme işleminde bu sefer tabanlar yine aynı. Üstler çıkarılır. Yine yazalım. Tabanlar aynıysa üstler çıkarılır. Ne zaman yapıyoruz bunu? Bölme işleminde. O zaman 11'i yazdım. 10'dan 5 çıkarıyoruz. Ne yazıyoruz buraya? 5. 11 üzeri 5 oldu. Bir tane daha yazdım. Yine tabanlarım aynı. Üstleri çıkarıyorum. X üzeri a eksi c. Parantez kullanımına dikkat edin. Eksi 2'nin 7. kuvvetini eksi 2'nin 4. kuvvetine böleceğiz. O zaman yine yazıyorum. Eksi 2. 7'den neyi çıkarıyoruz? Hatta neyse onun bir tane daha yaparız onunla ilgili örnek. 7'den 4 çıktı. Eksi 2 üzeri 3 oldu. Tek kuvvet bu. Bunu açmak istersem 3 tane eksi 2'yi çarparsam ne olur? Eksi 8. Bir tane de şöyle soru yazayım. Bu sefer de eksili olsun bu. Şimdi ne yapıyorum? Eksi 2'yi yazdım. 7'den eksi 4'ü çıkarıyorum. Bakın 7 eksi 4. 2 tane eksi yan yana geldi. Artı oldu. O zaman bu eksi 2 üzeri 11 olur. Tabii 11 tek kuvvet olduğu için bu eksi olarak, yani parantezi kaldı. Eksi 2 üzeri 11 olarak da yazabilirsiniz burada. Şimdi bunu ödev veriyorum. Yine aynı şekilde çarpma, bölme, hatta bir tane de şuraya eksili bir şey yazayım. Yani şunun
şöyle eksi 9 olsun. Hatta bu da eksi 6 olsun. Bir de buna ödev vereyim. Şimdi bu kısımda ödev olsun. Bir sonraki videoda bunun çözümlerini yaparız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.